Herkese merhaba, ben Çağan. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Geçen hafta video koyamadım. Bildiğiniz üzere bir önceki videoyu hazırlarken ufak bir kaza geçirip kamerayı ve lensi kırmıştım. Daha sonrasında tamiri ve kameraya kavuşmam biraz zaman aldı. Geçen haftayı aksatmış olduk. Bu hafta sizler için Softube'un Voice modellemelerini ele aldım. Voice bildiğiniz üzere özellikle 90'larda çok popüler olan, en iyi mastering stüdyolara giren hardware dijital prosesörlerdi. EQ, kompresör, deesser, limiter gibi. Son derece temiz ve detaylı oluşu en önemli mastering engineer'ların vazgeçilmez ürünleri haline gelmesine neden oldu. 2 yıl önce Softube bunların modellemelerini yapmaya başladı. En son çıkarttığı EQ ile birlikte de artık her şeyi bir level ileriye götürerek neredeyse birebir modellediğini açıkladı Softube. Ben de oldukça merak ettim. Bu Voice dediğimiz hardware ürünler, orijinalleri yani, oldukça pahalı ürünlerdir arkadaşlar. $10.000 civarından başlıyor diyebiliriz. Plugin paketi de baktığımızda çok ucuz değil. Fakat şöyle bir durum var. Eğer benim görüşüm Voice'ın orijinaline %75 yakın olsa dahi bu fiyat verilir. Softube bildiğiniz gibi bu analog modelleme ve modelleme işinde genel olarak çok iyi. Dijital modellemede de oldukça iyi olduğunu düşünüyorum ve kendi deyişleriyle Voice'ı birebir yaptıklarını söylüyorlar. Zaten görünüşleri, her şeyi neredeyse aynı. Ekstra bir iki özellik de koymuşlar hatta içine. Aynı algoritmayı kullandığını söylüyorlar. Ben de çok merak ettim. Bir de çok pluginleri de ucuz değil açıkçası, pahalı ürünler. Bu pluginleri sizlere hem anlatıp hem de sizlerle birlikte denemek istedim. Bir mix session üzerinden bunu nasıl masterlarız diye düşündüm ve bir parça üzerine bütün pluginleri denemeye karar verdim. İsterseniz pluginleri beraber deneyelim. Hem soundlarına bakalım nasıl etkiler yapıyor ses üstünde, hem de nasıl ve nerede kullanıldıklarına beraber bir göz atalım. Ben de oldukça heyecanlıyım. Bakalım sound'u nasılmış. Öncelikle bayağı aynısını yapmışlar. Genel hatlarıyla bildiğiniz Voice EQ'nun arayüzünün neredeyse tamamı aynı. Bypass, A ve B yapabiliyoruz. Yani birbiriyle kıyaslayabiliyoruz. Şurası EQ'nun dinamik EQ şeklinde çalışmasını istediğimiz kısmı. Eğer burayı seçersek lineer phase EQ oluyor. Mid-side yapabiliyoruz. Orijinalinde mid-side yapabiliyor muyduk emin değilim. Çok iyi hatırlamıyorum onu. Ama bunda yapabiliyoruz. Eğer yapamıyorsak da. Evet, gang var. Channel 1, Channel 2. İki kanala ayrı ayrı dual olarak müdahale edebiliyoruz stereo bir durumda. Burada genel olarak göstergelerimiz. Evet, burada Spectrum Analyzer. Şöyle şarkıyı da göndereyim. Spectrum Analyzer. Burada her bir band aralığına boost ya da cut, Q aralığı, hangi bandın neresini nasıl müdahale etmek istiyorsak, frekans, her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Gelin şöyle bir sese bakalım neler oluyor. Evet, filtre. Mesela şurada bir birikme var. Options bölümünden çeşitli ayarlar yapabiliyoruz. Dethering. Ondan sonra bir takım şeyleri kapatıp açabiliyoruz. Kopyalayabiliyoruz. Latency'yi normal ya da düşük çözünürlüklü ayarlayabiliyoruz. Meter'ları ayarlayabiliyoruz. Analyzer'lar. Buradan bunların hepsine göz atabiliyoruz. Şuraya basınca large format bütün EQ kısmını görebiliyoruz. Gelin bir de sesine bakalım.
Şu an dinamik moddayım. Evet, solo'yu alabiliyoruz. Buradan boost, frekansı ayarlayabiliyoruz, Q'yu ayarlayabiliyoruz, bant aralığını ayarlayabiliyoruz. Ah sen ve ben toplasan bizi yine bir eder miyiz? Neden bu tebessüm su alırken yemeyiz? Dibini görmeden küllerimizden Şu an dynamic modu aktif ettim. Bir duyalım. Trash oldu. Ratio, attack ve release. yeniden yansak ya. EQ'yu ne kadar açtığımızı buradan görebiliyoruz. Ah sen ve ben Zaten yazıyor her yerde. Bant aralığını eğer bu şekilde oynamak istersek sağ klik yaptığımızda burada her şeyle oynayabiliyoruz. Sadece o bölgeyi duyabiliyoruz. neden bu tebessüm Tekrar büyük ekrana dönelim. alırken yemeyiz? Burada her bir bandı aktif edebiliyoruz ya da kapatabiliyoruz. Bypass edelim. Dibini görmeden doğu küllerimizden yeniden yansak ya. Dibini görmeden bizden geçmeden doğu küllerimizden yeniden yansak ya. Şuradan tekrar dynamic kısmına bir bakalım. Neler oluyor? Evet. Müthiş basıyor.
burada her şeyi görebiliyoruz. Mesela filtrenin hangi hertzleri kat ettiği, örneğin şu an 30 Hz'in altına 35 Hz'in altına açıkçası kat edelim. Çünkü oralar biraz yoğun. Dans parçası olduğu için. Çok da öldürmeyelim. Şu an dinamik modda kullanıyoruz. Burası biraz fazla. Ah sen ve ben toplasan bizi yine bir eder miyiz? Doğu küllerimizden yeniden yansak ya, dibini görmeden, bizden geçmeden. Doğu küllerimizden yeniden yansak ya. Evet, genel olarak izlenimim bu EQ için şu an dinlediğim ve test ettiğim kadarıyla, yani ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama süper yumuşak. Yani tizleri açıyorum 3 dB kadar ve burada ilk tepkim gerçekten süper yumuşak bir EQ'ya dokunduğumu hissediyorum. Yaptığım her hareket tepki alıyor. Fakat hiç o normal şartlarda yaşadığım o sesteki kırılmayı yaşamıyorum. Devam ediyorum şimdi. Diğer pluginlere de bakalım. Yani bunlar şu an ilk izlenimim. Yani bu da bir kompresör. Aynı zamanda de-esser, aynı zamanda limiter. Bir bakalım neler yapıyor. Bir kurcalayalım. Şimdi bunda da bazı özelliklere değinmek istiyorum. Gene AB yapabiliyoruz üstünden. Monitör tuşumuz var. İstediğimiz alanı dinleyebiliyoruz. Yani bu kompresörü hem full band bir kompresör gibi kullanabiliyoruz, hem de de-esser gibi kullanabiliyoruz. Aynı zamanda kompresör ve limiter gibi de kullanabiliyoruz. Yani çok amaçlı kullanabiliyoruz. Şöyle bir göz atacak olursak bypass, A, B, monitör, sidechain linki, paralel compression linki, safe limiter link, safe limiter butonu, mid-side yapabiliyoruz. Tabii ki gang, channel 1, channel 2. İki kanala da farklı müdahale edebilmek için. Şimdi biz gangli kullanacağız. Bir bakalım neler yapabiliyoruz. Atağımızı görüyoruz buralarda. Yani buradan kompresör yerlerini görüyoruz. Şurası de-esser kısmı. Buradan ne kadar kompres ettiğimizi göreceğiz şimdi ekran olarak. Input gain'imiz, limiter bölümümüz. Burası da output gain'imiz. Tek tek görüyoruz. Bakalım ne oluyor.
alt frekanslarda böyle bir low mid bölgesinde bir yer var. EQ ile orayı hala tam olarak alamadık. Bir bununla kurcalayalım bakalım yapabiliyor muyuz? Neler yapabiliyoruz? Evet bakın şimdi buradan o bölümü bulacağız. Şuradan istediğimiz yere müdahale edebiliyoruz. Bant aralığını böyle genişletip daraltabiliyoruz. Evet bakın sablara doğru. Buralar çok yoğun. Şimdi burayı kompresleyelim. Kompresi şuradan görüyoruz. Gain Reduction bölümünden. Evet şu an 1 dB civarı, 1-1.5 dB civarı basıyoruz. Bir duyalım. Ah sen ve ben toplasan bizi yine bir. Şu an ilk anda oraya müdahale yaptığımda wow dedirtti bana. Çünkü ne o enerjiyi kaybetti ne de o enerjiyi sadece EQ gibi aldı. Yani hem orayı tuttu hem de o istemediğimiz yeri törpüledi. Ben şimdi EQ'dan biraz daha alıyorum orayı. Bakalım ne oluyor. Evet müthiş. Şu an 2 dB civarı basıyoruz. Input gain'i oynamayalım. Şuradan make up gain'i açacağım. Yani bastığım oranda açacağım. Evet ne kadar bastığımızı görüyoruz. Make up 3 oldu. Burada Regio'muz 2. Onu 1.5 yapalım. 1.5'a 1.5 olsun. Ah sen ve ben Bypass. toplasan bizi yine bir eder miyiz? Sadece 1 dB gain açtım. Tekrar duyalım. Şu bastığımız kısmı. Evet çılgınlar gibi basıyor. Hatamızı ayarlayalım. Eğer bu kompresörü full range kullanmak istiyorsak onu da şu bölümden yapıyor. Yani nasıl müdahale etmemiz gerektiğini şuradaki yönlendirmelerle seçebiliyoruz. Mesela şu an şunu seçtiğimde full range kullanacağız. Yani belirli bir alan değil, normal kompresör gibi kullanacağız. Bakalım nasıl duyuluyor. Evet, şu an 1 dB civarına basıyor. Ah sen ve ben Output gain sıfırda. toplasan bizi yine bir eder miyiz? Options'tan çeşitli seçeneklerimiz mevcut. Ben bunları şu an kendime göre değiştirdim bazılarını. Make-up'ı otomatiğe aldım. Bastığı oranda o kendi versin diye.
default ayarında o yok. Ya müthiş basıyor. Yani o sıkılığı duyabiliyorsunuz umarım. Şimdi geçiyorum diğerine. Gene bir kompresör limiter. Gene Oasis'in. Bir buna bakalım. Bu neler yapıyor. Bunu da full range kompresör olarak kullanacağım. Diğerini bölgesel, o sevmediğimiz yeri basan bir multi bandın tek bandıymış gibi kullanalım bunu. Şöyle seçelim. Monitör. Şunu da şuradan sevmediğimiz yere alalım. Burası mıydı o? Evet. Burasıydı. Daha biraz kısalım. Release'i de düşelim. Evet. Bunu böyle kullanacağım. Bu kompresörü de normal bir kompresörmüş gibi kullanalım. Full range kullanalım yani. Şuradan seçiyoruz. Burası full range. Evet, şu an fazla basıyor. 5 desibel basıyormuş. Bakalım. Evet, şimdi 1.4 dB civarı basıyor. Paralel compression, yani paralel mix. Buradan wet dry yapabiliyoruz. Release'imiz düşük release. Yüksek atak. Ratio 2 civarı yukarıda yazıyor. Gene AB yapabiliyoruz. Full range ya da bölgesel kompres edebiliyoruz. Eğer bölgesel kompres edeceksek şu butona basıp buradan istediğimiz aralığı kompres edebiliyoruz. Yine burada filter var. Sadece sub kısmına müdahale etmek istiyorsak bu şekilde kullanabiliyoruz. Full range kullanmak için de bu şekilde basarak kullanabiliyoruz. Duyalım. DSR oldukça yumuşak ve detaylı. Girdiği parçada hiçbir şekilde varlığını hissettirmiyor normaldeki hardware'ı. Bakalım bu nasıl? Bu da çok merak ettiğim bir ürün. Çünkü mastering'de DSR çok önemli. Mix'teki özellikle tiz bölgesinde oluşan hatalı frekansları yok etmede birebir. Zaman zaman vokal, zaman zaman davuldaki ziller, zaman zaman gitarda oluşan problemleri bu şekilde stereo mix out'un üstünde yok edebiliyoruz DSR sayesinde. Bir bakalım. DSR'ımız genel olarak aynı. Bypass, AB yapabildiğimiz tuşlar, mid-side yapabildiğimiz tuş, kanal 1, kanal 2, threshold. Bant aralığını ayarlayabiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Yani geniş bant da hükmedebiliyoruz frekans aralığına ya da noktasal notch dediğimiz noktasal ameliyatlık bölgeleri de müdahale edebiliyoruz. İki ayrı seçenek var. İki bant üzerinden kontrol edebiliyoruz genel olarak frekans aralıklarını. Bir şöyle bir göz atalım. Şuradan göndereyim. Solo'yu alabiliyoruz. Bakın buradan threshold'u ayarlayabiliyoruz. Buradan ne kadar bir aralığa müdahale etmek istediğimizi ayarlıyoruz. Daha küçük mesela. Range, threshold. Şuradan frekansı ayarlayabiliyoruz. Oldukça geniş bir bant aralığına müdahale imkanı veriyor ki bu güzel bir şey. Diğerine bakalım. Diğeri de bu şekilde. Onu da açabiliyoruz.
threshold. Şuradan görebiliyoruz ne kadar bastığını. İkinciyi de bakalım. Evet. Bayağı yumuşak. Vallahi ne kadar abartırsam abartayım bayağı yumuşak tınlıyor bana. Sonra tekrar EQ1P açtım altına Deezer'dan sonra. Özellikle lineer EQ kısmına tam olarak bakmamıştık. Yukarıda daha böyle bir dynamic EQ gibi çalışmıştık. Bunda daha lineer phase EQ tarafına bir bakmak istiyorum. Neden? Doğu küllerimizden Tizlere abanın. sen geçmeden Biraz abartıyorum. küllerimizden yeniden yansak ya. Yeniden yansak ya. Birbirini görmeden, elimizden geçmeden, doğu küllerimizden yeniden yansak ya. Ya umarım siz de aynı farkı duyabiliyorsunuzdur. Benim burada duyduğum inanılmaz yumuşak. Yani son zamanlarda kullandığım en iyi EQ olma yolunda ilerliyor. Biraz zaman geçireceğim ben bununla. Sonrasında videonun sonuna ekleyeceğim neler yaşadığımı. Diğer başka parçalarla da denemek istiyorum. Evet, şimdi son olarak en merak ettiğim ürünlerden biri olan Wise MM1'e bakacağız. Bu aslında normal diğer Wise ürünlerinin içindeki kompresör limiter yani DS1 MK3'te olan limiter'ı harici olarak modellemişler. Aynı algoritmayı kullandıklarını söylüyorlar. Birebir her şey aynı. Sadece arayüzü daha kolay hale getirmişler. Bunun üzerinde şu etki alanını arttırabildiğimiz amount var. Paralel mix var. Ne kadar wet ne kadar dry yapmak istediğimizle alakalı. Limiter gain'imiz var. Şurada şöyle seçmeler var. Transparan, loud, punch, white, DS. Burada adından da anlayacağımız gibi yani transparan daha transparan bir maximize uyguluyor. Loud'da daha volümlü ve daha gain'li bir maximize uyguluyor. Punch'ta daha sıkı, white geniş. Deezer'da da normal tiz frekanslardaki o problemli yerleri kendi içinde basarak veriyor. Bunda şöyle güzel bir özellik eklemişler. Şuraya geldiğinizde -1'i tıkladığınızda sailing yani master out -1'in üzerine çıkmıyor. Kendini orada limitliyor. iTunes için böyle bir şey yapmışlar. Çok süper olmuş.
Orijinalinde bu zannedersem ki yok. Ki yok zaten çünkü 90'larda popüler olan bir ürün. Bakalım. yansak ya. Yeniden yansak ya. Ah sen ve ben toplasan bizi yine bir eder miyiz? Neden tebessüm su alırken yemeyiz? Dibini görmeden doğup küllerimizden yeniden yansak ya. Dibini görmeden bizden geçmeden doğup küllerimizden yeniden yansak ya. Yansak ya. Yeniden yansak ya. Ah sen ve ben toplasan bizi yine bir eder miyiz? Neden tebessüm su alırken yemeyiz? Dibini görmeden doğup küllerimizden yeniden yansak ya. Dibini görmeden bizden geçmeden doğup küllerimizden yeniden yansak ya.
Evet. Ben biraz daha şimdi bu güzel oyuncakları kurcalayayım. Az sonra size döneceğim. Son yorumlarımı yapacağım. Biraz başka müziklerle de vakit geçirmek istiyorum. Telife takılmaması için bu şarkıda sabit kaldım şu an için. Birazdan yanınızdayım. Doğup günlerimizden. Softube'u tebrik ediyorum öncelikle. Çünkü bu Vice serisi inanılmaz olmuş. Ben çok beğendim. Kesinlikle kendi plugin setup'ım içerisinde olmasını istiyorum bu ürünlerin. Çünkü özellikle EQ'su ve de-esser'ı fevkalade iyi çalışıyor. Maximizer'ı keza öyle. Maximizer'ın içindeki punch ve white seçenekleri diğer karşılaştırdığım maximizer'lara göre çok daha doğal, çok daha gerçekçi tınlıyor. Yani özellikle gövdeyi ve stereo imajı çok güzel belli ediyorlar. Fiyatları evet biraz bütçeye uygun değil gibi bizim için en azından. Fakat orijinal Vice ürünleriyle kıyasladığımızda bence bayağı bir yaklaşmışlar. Ne kadar yaklaştıklarını bilmiyorum yani şu an birebir denemedim ama %75 bile yaklaşsa dediğim gibi başta kesinlikle alınabilecek ürünlerdi. Bu ürünlerin de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Unutmadan söyleyeyim. Önümüzdeki canlı yayını sevgili Evren Göknar'la yapıyoruz. Kendisi Grammy'li Mastering Engineer'ı Capitol Records'tan. Los Angeles'tan katılacak yayınımıza. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu videoyu çarşamba gününden sonra izliyorsanız videolarda geriye dönük canlı yayınlara bakıp Evren Göknar'ı izleyebilirsiniz. Mastering ile alakalı bilmemiz gereken ve merak ettiğimiz her şeyi direkt ona soracağız. Eğer sorulmasını istediğiniz sorularınız varsa onları da lütfen bana iletin. Ben de hazırlık yapıp onları kendisine sorayım. Şimdilik hoşça kalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Yeniden yansak ya.